kamyon fabrikası için e, yolda titremeyen kapı aynası tasarımı yapıyor. Ama bununla kalmıyor. Daha sonra bir askeri cip geliştiriliyor 1997'de. Prototipi de yapılıyor. Bu prototipte dikkat edilirse ön camda bir kolla makinalı tüfek kullanmaya, yerleştirmeye yatkın bir yapısı var. Arka tarafında da cam indiğinde aynı cip bir askeri ambulans haline gelebiliyor. Hocanın böyle bir ayrıntı tutkusu da var. Üstelik eline tabanca aldığını dahi zannetmiyorum ama yani işlev oysa onu yapmalı diyor. Bu arada tabii bu konulu hadiseler içerisinde 1996'da yazdığı endüstri tasarımı başlığını taşıyan 2 ciltlik el kitabı diyorum ama temel kitaptır. Hala üstüne yazılmamış, eklenmemiş, alanında tek olan ders kitabı özelliğini taşıyor. Bu yanlarıyla hoca hep öğrenciye aman konkurlara katılın der ve bir anlamda konkurlara katılarak yani yarışmalara katılarak endüstri tasarımcısının kendisini besleyebileceğini ima etmez, açıkça ifade eder. Hocanın bu konulu bakışları içerisinde bir 1980 ve 88 dönemini çok önemsiyorum. Çünkü Türkiye'nin endüstriyel mirasına bakma imkanı bulmuştur. Bulmuştur diyorum çünkü hem bir yandan Milli Sarayların müşaviriydi hem de Sümerbank'ın yönetim kurulu üyeliğini yaptı. Bu bağlamda kendisi 5-6 tane Türkiye'nin endüstriyel mirasının temel denek taşı diyebileceğimiz olayına bakma ve onu inceleme ve daha sonra da tabii her zaman olduğu gibi kitaba dönüştürme imkanı buldu. Bir iki örnek vereyim. Bunlardan Anadolu'nun halı ve dokumacılık sanayi içinde Hereke, daha sonra Yıldız Çini, daha sonra Sümerbank Fesane Defterler Fabrikası, Isparta El Halıcılığı Fabrikası. Bunlar içerisinde sadece birkaçı. Dün gece yine hoca ile yazışırken elde son eserleriniz ne derken Beykoz Belediyesi şu günlerde Beykoz Deri Fabrikası kitabımı basıyor dedi. Yani hocanın Türkiye'nin endüstriyel mirasına olan tutkusunun bitmediğini söylemek isterim. 2-3 yıl önce de zaten Altın Boynuzu yani Haliç'i bir anlamda endüstriyel miras örneği olarak inceledi. Haliç Üniversitesi bastı, enfes bir eser oldu.